Herkese merhabalar. Bugün yine güzel bir saç ekimi sonucunu sizlerle buluşturma günü. Hastamızın daha önceki halinden direkt hemen bir başlayalım. Hadi yaklaş. Bu hastamızın önden bakıldığında profili bu şekilde, yanlarda profili bu şekilde, tepeye kadar bir eksikliğimiz var. Alın yapımız biraz geniş, gördüğünüz üzere. Yani şu fotoğrafta daha iyi görüyoruz. Yani tepe bölgesine kadar güzel bir şekilde açıklığımız mevcut. Biz bu kişinin şimdi ön hattını tepeye kadar olan kısma kadar saçlandırdık. Güzel bir çalışma yaptık. Şimdi sizlerle onu sonucunu göstermeye zamanı. Hadi bakalım. Evet. Bir yıl önce böyleydik. Bir yıl sonraki halimize geçebiliriz. Merhabalar Bilal Bey. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Çok sağ ol. Şimdi önceki halimizle şu anki halimizi daha bir yakın bir şekilde getirmiş bir durumdayız. Şöyle yaklaştırayım. Yine her zamanki yaptığımız olayı yapacağız. Nedir o? Daha yakından gözlemleyeceğiz. Bilal Bey'le yaptığımız çalışmayı şöyle daha yakından. Evet. Yine her zamanki o doğallığımızı, ön hattımızın neler olduğunu gözlemleyelim. Evet. Güzelce saçımızı uzun tutarak da güzel bir yoğunluğa, güzel bir sıklığa getirmişiz. Kaç gündür çalışmıştık Bilal Bey? 6600 hocam. 6600. Evet. Şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz burada. Bilal'in alın yapısı birazcık geniş. Niye bu kadar geriden oldu hocam falan. Yani birkaç tane kaldırabilir misin? Bakın gördüğünüz gibi. Büyük bir bölüm kaslı yapı. O yüzden geride gelmesi çok normal. Çünkü doğallığı bozacak bir noktadır. Bir arkamızı dönebilir miyiz? Yine donör bölgemizden bahsedelim. Donör bölgemizin de son olarak görüntüsü bu şekilde. Biraz aşağı doğru şöyle. Şöyle bir baktığımızda yani bayağı bir kısa kullanmasına rağmen bir yayınlık yok. Tepe bölgemizin tam bu noktasında birazcık şey var. Artık orasında ikinci bir seansla çok belli değil ama kamera bütün detayları alıyor. Bütün ışıklar alıyor. O yüzden orayı biraz parlatıyor. Aslında normalde çıplak gözle baktığımızda o kadar açık değil. Şöyle gösterelim. Bana doğru dönebilirsin. Evet. İfademiz güzel bir değişikliğe uğramış durumda. Şimdi artık kameraya verip sohbetimize geçebiliriz. Merhabalar Bilal, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni böyle görünce bizler de tabii ki mutlu olmak kaçınılmaz. Evet. Güzel bir şekilde saçlandırdığımızı, artık hayal ettiğiniz saçların kavuştuğunu görmekteyiz. Doya doya resim çekinebiliyoruz artık. Güzel bir cümledir bu. Hayal ettiğimiz saçlara kavuşmak, doya doya fotoğraf çekinebilmek. Ben de öyleydim. Benim de siz de biliyorsunuz, benim de saç sıkı problemim vardı. Tepeye kadar bir boşluğum vardı. Yapıldıktan sonra artık daha çok fotoğraf çekiner olduğumu ben de fark ettim. Şimdi Bilal'de bahsedince tam yerinde bir nokta oldu. Bol bol fotoğraf çekinebiliyoruz. Evet. Aynı yüksekliği. Harika. Aynaya baktığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Daha uzun zaman geçiriyoruz aynen. Berbere daha çok gitti. Evet. Gerçi maddi noktada birazcık şey oluyor ama. Tabii ki güzel yanları da. Değil mi? Evet. Ona her türlü değer. Çünkü istediğimiz şekli verebiliyoruz. Öbür türlü
Hiçbir şey olmuyor. yani saçsızken Evet hocam, yani görüyoruz burada yani. daha olgun ve daha Evet. yaşlı bir ifademiz oluyor. Ama yani şuraya bakırsan arkadaşlar, yani orada bayağı bir boşluk varken biraz önceki videomda zaten tüm detayları gördünüz. Çok yoğunlaşmış bir saç şekli. Evrim diyebiliriz hocam. Güzel bir değişim, güzel Evet bir hocam, katkı çok olmuş teşekkür oldu. ederim. Nasıl çevrendeki insanlar falan farklılıklar böyle neler, Hocam, nasıl yorumlar geliyor? Ya şöyle söyleyeyim, saç ekimi olduğuna inanmıyorlar. Ama bir değişiklik var sende, resimlerinden olsun mesaj atıyorlar, hani bir farklılık görüyor senden ama saç ekimi dediğine inanmıyorlar çünkü çok güzel bir ekim olduğu için doğal. Bildiğimiz bayağı bir olduğu için. şeyde. Evet. Belki şu olabilir, hani ya artık sen saç mı ektirsen biraz seyrelmiş mi gibi yorumlar gelebiliyor hastalara. Halbuki aslında daha saçsız bir durumdayız. Biz saç ekimiyle daha yoğun bir hale getirmiş oluyoruz. Doğal ön hat tasarı dediğimiz, gerçek doğal ön hat tasarı dediğimiz yöntemle de yani anlaşılması gerçekten çok zor oluyor. Biraz daha hatta ince telli falan böyle bir yapıdaysa daha da anlaşılmaz bir doğallıkta çıkıyorsunuz bizden. Saç ekimini yaptırmayı isteyen birçok insan, sen de olduğu gibi araştırma yapıyorlar. Nasıl doğru bir nokta olacağız, kimin sonucu daha iyi, Korkular. Aynen yani doğru. hocam. Senin belirtmek istediğin kişilere önerebileceğin bir şeyler varsa Yani, buradan dinleyebiliriz. Fobi olarak iğne korkum vardı mesela ve acı hissi olacağını düşündüğüm için yıllardır yaptırmadım açıkçası. Evet, şimdi hatırladım senin ne olduğunu. Evet, evet hocam. Yani sıfır acı ve korku diyebilirim. Yani ikinci plana atmayın. Yani saç ekimi yaptırıp eğer korkularınız varsa. Korkudan dolayı. Evet hocam. Şimdi mesela Bilal'in öyle bir şeyi vardı ki, korkusu. Yani kan almada Bilal tansiyonu düştü falan böyle. Yani dur dedim, heyecanlanma, gerek yok. Bunların hepsinin gereksiz olacağını anlayacaksın. Bayağı bir endişeli böyle tablodaydı operasyon günü. Ama dokunuşlarımızla, ona olan telkinlerimizle, konuşmalarımızla rahatlattık. Sonrasında çıkarken dedi ki, o kadar olay bu muydu? Tabii biz de yorulduk ama yeter ki onun konforlu ve rahat bir şekilde, psikolojisi bozulmamış, yani nereden bu işi yaptırdığını belirtmeden çıkması benim için çok kıymetliydi. Ki günün sonunda ona şunu söylemiştim. O kadar anlatılan acılı ağır olay bu muydu diyeceksin diye. Hakikaten de Evet hocam, öyleymiş. onu söyledi. Sıfır acı diyebilirim çünkü iğne benim tek korkum. Yani Onun çok sinirine- sıfır demeyelim de şöyle, hani Sinir senin sıfır. minimize edilmiş, artık nereden o kadar da olacak seviyesinde. Yani. Bir 10 üzerinden değerlendirse bir 7, 8, 9, 10 değil de şiddetimiz. Ha 1, 2, 3 civarında. Bu da minimal, dayanılmayacak oranlar değildir, olacaktır. Sonuçta pamuk sürüp yapmıyoruz. Orada bir cerrahi, mikro cerrahi, lokal anestezi yapılıyor. Ama çok rahat ve konforlu geçireceğiniz bir süreç olacaktır. Güzel bir katkıydı. Korkuların neden bilinmesi gerekti. Çünkü böyle bir değişim karşısında Yani onların değer hocam. hiçbir anlamı yok yani. Bir yılımızı tamamladık. Belki Bilal'de ilerleyen yaşlarda bir sıklaştırma operasyonu daha, şöyle tepe bölgesi için özellikle, hatta ön hattıyla alakalı belki biraz öne çekme gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. İlk hedefimiz güzel bir yoğunlukta saçlanmasını sağlamaktı. Sizler de hastane ortamında, doktor kontrolünde, profesyonel bir ekipten altın oranlı pırlanta tasarımımız, canlılığını koruyan, dokuların canlılığını koruyan cihazlarımız ve en son teknoloji prosesimiz de bizlerden doğal ve gerçek estetikli dediğimiz saç ekimi sonuçlarına kavuşabilirsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Başınızın önden, yanlarına, üstten ve arkasını verileceği fotoğraflarınızı bu alttaki gözüken WhatsApp numaramızdan göndermeniz dahilinde bir benim değerlendirmelerime sahip olabileceksiniz. Sizlerin de hayal ettiği güzel, estetik, doğal bir saç ekimiyle saçlarınıza kavuşmanızı diliyorum. Umarım beğendiğiniz, severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Herkese hoşça kalın.